Ricky Mer dediğim vakit cep telefonunda arkadaşlar enteresan şeyler oluyor. Yani Ricky Mer'den o da nefret ediyor. Bir saatten beri burada siz görmüyorsunuz ama çekmeye çalıştığımız şey, demeye çalıştığım şey Majoryan'la Ricky Mer çekeceğiz bir sonraki videoya. Onları planlıyorum. Biraz böyle bir Ricky Mer üzerinden gideriz. Ondan sonrasında tekrardan Gaius Julius Caesar'dan devam ederim. Bugünlerde antik dünyaya sardım. Size de bu durumda antik dünya videoları izlemek kalıyor. Vallahi ben de Sümerlere sardım. Yani sen Mısır'a gidersin, ben Sümerlere giderim, çok güzel olur. Hangimiz daha eskiye gideceğiz? Ben ama haber istemiyorum. Şimdi o zaman devam edelim, başlayalım. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Milattan önce 63 yılındayız. Şimdi milattan önce 63 yılı aslında gerçekten Roma tarihinin en yoğun dönemlerinden biri. Neden diye soracak olursanız bu dönemde Gaius Julius Caesar kendisini Pontifex Maximus olarak seçtirecek ki çok önemli bir görev. Neden önemli bir görev? Pontifex Maximus dediğiniz konsülden sonraki Roma'nın en güçlü ikinci adamı. Bu adam bütün dini liderlerin önderi. Yani bütün ne kadar rahip varsa bütün bunların hepsinin başında olan adam o. Roma'nın en önemli dini görevi, aynı zamanda da bütün rahipleri idare ediyor. Vesta bakiyelerini denetliyor. Dini yaşantıyı düzenliyor ve çıkarttığı kanunlar da aslında yasa şeyinde, yani bozulamaz. Son derece net bu konuda şeyleri. Ya ama tabii çıkartabilecek kanun alanları sınırlı. Böyle de bir şey var. Ya tabii bir yandan da kanunu çıkartırken senatonun onayı bilmem nesi falan istiyordur ama. Ya yok işte, oralar karmaşık. Onların senato onayıyla alakası yok. O yüzden Pontifex Maximus çok güçlü. Ya Pontifex Maximus arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Yani bu makam hala bugün var. Biz ona papalık diyoruz. Anladım. Şimdi unutmamız gereken konu şu arkadaşlar. Gaius Julius Caesar zaten bir din adamı. Yani bu adam zaten bir din adamı. Nasıl bir din adamı? Bu Gaius Julius Caesar'ın siyasete atılışı din üzerinden oluyor. Şimdi Roma'da din, ya Roma hayatı o kadar zannedildiği gibi seküler değil. Roma hayatında aslında bu adamlar bir noktaya kadar teokratik bir cumhuriyet bile diyebiliriz. Neden? Çünkü din adamları devletin yönetiminde çok fazla yer alıyor. Gaius Julius Caesar'ın 15 yaşında böyle bir delikanlıyken senatoya girebilmesi, senato oturumlarına katılabilmesi de yine böyle bir olay sayesinde oluyor. Şimdi öncelikle bir onu anlatayım size. Kabloya değmesene be. Belki kablo oynuyordur. Sen değme, boşver. Arkadaşlar bir kabloya değmem bile yasak. Bir kabloya bile değmiyoruz çünkü durduk yere şey kesiliyor. Yani çok ağır teknik sorunlarla mücadele ediyoruz. Size bu videoyu öyle anlatıyorum. Şimdi ben hangi birine konsantre olayım? Neyse, şimdi şunu diyecektim. Şimdi Gaius Julius Sulla'nın çok meşhur bir katliamı var. O Sulla'nın katliam döneminde karşılıklı meclis yine böyle ortadan ikiye bölünmüş vaziyette. Meclis dediğim tabii ki senato. Ondan sonra bu dönemde Gaius Julius Caesar henüz 15-16 yaşında bir delikanlıyken, daha Roma vatandaşlık görevlerini üstlenmemişken, yani aslında erkek olmadığı anlamına geliyor bu. Daha bir çocukken bunu apar topar Flamen Dialis yapıyorlar. Şimdi Flamen Dialis ne? Flamen Dialis yüce Jüpiter baş rahibi demek. Ve bunun görevleri çok ağır. Bunun yaşantısı çok garip. Çok eski bir makam. Antik. Roma'nın ilk kurulduğu dönemden kalma inanılmaz garip adetleri, inanılmaz garip kuralları var. Bu kurallar ne mesela? Patrikus olmanız şart, yani soylu olmak zorundasınız, burası kesin. Ömür boyu görev yapıyorsunuz ve birkaç gün içerisinde, yani birkaç gün haricinde Roma'dan dışarı çıkamıyorsunuz. Yatağınızın ayak ucu sürekli olarak çamurla kaplı olmak zorunda. Şehir dışı... Abi sen daha dur, ben size anlatayım o zaman arkadaşlar. O ilginçmiş yani. Ayağın ucu çamurla kaplı olmak zorunda olması falan. Evet, ayağın ucu, tabii ayağın ucu çamurla kaplı olmak üzere. 3 gece üst üste kendi yatağında uyumaması şart. Yani hani muhakkak bir yer değiştirecek. Bir eyaletin yönetimini üstlenmesi imkansız, kesinlikle izin vermiyor. Ata binmek veya hatta ata dokunması bile yasak. Demire dokunması yasak. Aynen. Ve içerisinde unlu kurabiyelerin, unlu mamullerin olduğu bir kütüğe dokunması yasak. Böyle garip şeyleri var dediğim gibi, yani konsüllüğe zaten seçilemiyor. Ve Flamen Dialis'in giymek zorunda olduğu gerçekten çok garip kıyafetler var. Bunlardan bir tanesini işte Apex diyorlar. Apex oradan geliyor. Apex böyle bildiğim bizim kufiye benziyor ama şu ucunda metal böyle bir sivri çıkıntı var. Onu giymek zorunda. Ondan sonra bir de bunların kalın böyle yünden dokunmuş bir pelerini var. Bizim şeylere benziyor. Hani çiftçiler şeyler takar ya, çobanlar. Evet o neydi onun adı ya? Kalpak neyse işte o. Arkadaşlar yazarsınız yorumlara. Aynen, böyle yayındayken bazen gidebiliyor arkadaşlar bende. Taşsız ve süssüz olması haricinde, yani bunlar anca bir yüzük takabilecekse böyle bir yüzük takabiliyor. Taşı olmayacak, üzerinde süsü olmayacak. Giysisinin herhangi bir kısmında düğüm bulunmasına izin yok. Ondan sonra açık havada çıplak kalmasına, kendisini örtmesine, başlığı olmadan dışarı çıkmasına izin yok. Böyle deli saçması görevlerin olduğu, deli saçması çünkü çok eski bir kavram. Yani Romulus'un kendisinden geliyor. Mesela saçını yalnızca
özgür doğmuş bir adam kesebiliyor. Ya özgür doğmuş bir adam o zamanlar az. Aratabiliyor muyum? Yani bunların çoğu kölelikten geliyor ondan sonra. Yatağında başkası yatamaz ve evliliği ömür boyu sürmek zorunda. Yani biriyle evlendiyse ondan boşanamıyorsun. Şimdi Gaius Julius Caesar 16 yaşında Flamen Dialis oluyor ki çok ağır bir görev o yaştaki biri için. Çünkü çok fazla şey var ve Julius Caesar'ın o dönemde moralinin çok bozulduğuna adımız gibi eminiz. Çünkü dediğim gibi normalde ömür boyu süren bir görev. Ama Sulla sağ olsun, Sulla'nın katliamları sağ olsun bu görevden azlediliyor. Nasıl azlediliyor? Karısıyla boşanmasını istiyor Sulla. Bu da Flamen Dialis olduğu için ve karısına da o zamanlar sevdiği için. Bu arada karısı bakire bir olmak zorunda. Yani kendiyle aynı yaşta ilk defa evlenen, daha önce hiçbir şey olmamış biri olmak zorunda. Ki onunki de Cornelia. Ona aşık oluyor. Ondan sonra. Ona aşık olmasından sonra da işte Sulla boşanmasını istiyor ki Flamen Dialis'i düşsün. Bu da boşanmıyor. Bunu sürüyorlar, oradan düşüyor. Kendini öyle yutturuyor. Yoksa ömür boyu kalacak orada. Zaten bir önceki Flamen Dialis de böyle 90 yaşına kadar yaşamış. Roma'da böyle hani çok saygı duyulan 90 yaşına kadar yaşadığı için anormal bir süre. Bir adam onun yerine seçiliyor. Yani bir ben de yanlışlıkla ona şey diyorlar işte Jüpiter uzun hayat verdi buna filan diyorlar. Abi 90 yaşına kadar bu görev sürdürülür mü? Yani hani 90 yaşına kadar sürdürmeyi geç, 90 yaşına kadar o çağda yaşamak da ayrı bir mevzu yani. Abi evet. Ya ortalama yaşlar. askere bakamıyor. Evet. Bak Jüpiter rahibesinin askere bakması yasak, orduya bakması yasak. Ondan sonra bir de üzerinde yemek olmayan bir masaya oturması yasak. Tamam mı? Böyle garip garip şeyler var yani. Şimdi ama şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar size. Flamen Dialis görevinden Gaius Julius Caesar aslında Pontifex Maximus görevine, yani bu görevi alabilecek, yürütebilecek bir adam. Buna alışkın. Yani dediğimiz gibi bu Julius Caesar her şeyin başında din adamı olarak ortaya çıkıyor. Ve tabii ki de aynı zamanda çok iyi bir oratör, çok iyi bir konuşmacı. Bunun da daha sonra ekmeğini yiyecek. Pontifex Maximus arkadaşlar dediğimiz gibi çok 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 önemli ve bugün hala devam eden bir görev. Ne yani? Bugünkü papalık dediğimiz gibi. Kendilerine bugün Summus Maximus diyorlar. Ama aslında Pontifex Maximusluktan geliyor. Bütün papalık onun bir noktada kısaltılması. Şimdi Pontifex Maximus nasıl seçiliyor? Bunun için seçtikleri yine bir meclis var. Ama bu din adamlarından oluşmuyor. Bu Roma'yı kuran antik ailelerden oluşuyor. Comitia Tributa diyorlar buna. Ve bunların içerisinde Roma'yı kuran 35 kadim aile var. Bu 35 kadim aile, şimdi şöyle arkadaşlar, Roma kurulduğunda ilk şehir olarak, yani bunlar böyle yani kendilerini oraya o vadinin içerisine yerleştirdiklerinde aileler var, kabileler var. Bunlar aslında Roma dediğimiz birkaç böyle o bölgeye yerleşmiş kabilenin bir araya getirmiş olduğu bir şehir. Bunların işte içerisinde çok uzun süre hala hayatını sürdürenler var. İşte Claudius'lar gibi, Julia ailesi gibi, Julius'lar gibi. Ondan sonra Flavius'lar gibi. Flavius'lar mesela çok önemlidir. Neden önemli? Daha önceki videolarda da anlattık arkadaşlar. Yani Marcus Flavius Camillus Roma'yı Gallia istilasından kurtaran bir adam ve bu da mesela başka hani Mountain Blade'leri seçebiliyorsunuz ya, yani böyle malını mülkünü kaybetmiş eski soylu aileler. Roma'da bunlar çok fazla var. Bunlar mesela bu Comitia Tributa seçimleri, Pontifex Maximus seçimlerinde ortaya çıkan aileler. İşte Sergius'lar da bunlardan bir tanesi ki bir sonraki videoda da size Sergius'lardan ünlü şeyi anlatacağım. Katerina'yı anlatacağım. Katerina Conspiracy teori dediğimiz Katerina komplosu. Neyse 35 büyük Roma ailesinin temsilcisinin oyunu alması gerekiyor Gaius Julius Caesar'ın. Yani 18'inin. Tam olarak kaç olduğu bilinmiyor. 17'de 17 ya da 18'de 17 gibi bir oyla kazandığını biliyoruz. Şöyle oluyor. Kusursuz bir ünvana, kusursuz bir itibara sahip olman lazım. Dini bir tabanının olması lazım. Ve aynı zamanda aslında insanların oyunu kazanman lazım. Yapman gereken şey bu. Mevcut Sulla yönetiminden kalan bir tane Pontifex Maximus, ismi lazım değil. Bu vefat ediyor. Bu da uzun bir süre yaşamış bir adam, 83 yaşında vefat ediyor ve dolayısıyla Pontifex Maximus'un seçilmesi lazım. Aynı yıl konsülük seçimleri de var bu arada, milattan önce 63 yılında. Gaius Julius Caesar Pontifex Maximus'la aday oluyor. Normalde aday olması beklenmiyor çünkü Senato kimin aday olup kimin aday olmayacağına karar vermiyor ama kendi tavsiyesi çok önemli. Senatoya karşı gelinmemesi gerekiyor çoğunlukla. Çünkü o görevde tutmazlar. Ama bu dönem normal bir dönem değil. Bu dönem nasıl bir dönem? Gaius Julius Caesar'ın ve bizim populares dediğimiz popülist tayfanın optimates, yani aristokratlara karşı gelmeye başladığı bir dönem. Dolayısıyla Caesar gidip Pontifex Maximus için adaylığını koyuyor. Bunu yaparken aslında Senato'ya ciddi o anlamda meydan okumuş oluyor. Yaşı da genç. Başka aday da var o sırada. Var tabii canım. Başka aday da var. Bir tanesinin adı Catullus, bir tanesinde Isairakus mu ne, öyle bir adam. Bunların ikisi de bu arada asker, bu adamların. Ama ikisi de itibarlı, ikisi de antik ailelerden geliyor yerine. Bizim
Gens Roma Gens dediğimiz o Roma ailelerinden geliyor işte. Onlar dediğim gibi aristokrat aileler. Zaten Maximus olmaya değer insanlar. Tabii ki. Aday oluyorlar zaten. Tabii ki. Ya ve tabii ki burada ne oluyor? Gaius Julius Caesar klasik olarak yüklü miktarda borç alıyor ama çok yüklü miktarda borç alıyor. Bu borç aldığı insanların arasında Crassus var. Borç aldığı insanlar arasında o dönemin ünlü tüccarları var ve bu adamlar aslına bakarsan hani nasıl söyleyeyim eli kolu uzun adamlar diyeyim Roma şeyleri içerisinde. Mesela bir tane tüccardan aldığı biliniyor. O tüccardan yüklü miktarda para alıyor. Ne yapıyor bunları? Bunları ailelerin temsilcilerine dağıtıyor rüşvet olarak yani bana oy verin diye. Hatta bunu daha sonrasında işte mesela Catullus farkına varıyor, isyan ediyor ama orada Gaius Julius Caesar mesela forumda insanları toparlayıp o adamı daha önce sen niye buraya tapınak yapmadığından vuruyor mesela. Catullus'un ki daha önceki görevlerinden bir tanesi Roma'ya bir tapınak yapılması. Catullus o tapınağı yapmamış mesela. Tapınakları ahıra çevirdiler diyor yani. Aynen tapınaklar ahıra döndü diyor. Yani bir Jüpiter tapınağını ne hale getirdiniz diyor. Tamam mı? Yani çünkü bunlar da Akdeniz ülkesi arkadaşım ne olursa olsun yani. İş adamlarından paraları toplayıp oy olarak kullanıyor. Evet yani Gaius Julius Caesar'ın konsüllüğü döneminde rakibi de Cato. Tamam mı tutup kıtıp hapse atması var oğlum yani. Halk ayaklanmasını çıkartıyorlar. Ciddiyim yani. Tabii Akdeniz ülkesi olur bunlar böyle şeyler ya. Kafayı takmayın. Her şey çözümleniyor yani sonunda. Gaius Julius Caesar politik bir deha bu arada. Onu da söylememiz lazım. İşte yani hem Catullus'u hem Isairakus'u bir şekilde alt etmeyi başarıyor. Rüşvetle, şunla bununla. Şimdi seçimin yapılacağı gün artık hani seçim yapılacak ve Pontifex Maximus olarak görev alıp kim görev alacağı belli olacak. Pontifex Maximus olmanın şöyle bir avantajı da var. Bütün senato oturumlarına katılma hakkı kazanıyor. Bazılarına müdahale etme şansım var. Bana kalırsa Gaius Julius Caesar için en önemli olan şey Pontifex Maximus adayının kalacağı ev. Çünkü evi değişecek. Yani Pontifex Maximus olduğu vakit seni tapınak bölgesinde ayrı bir eve taşıyorlar. İşte ona Domus Publicus mu ne diyorlar? Öyle bir ismi var. Ve orası doğrudan aslında şeyin villası. Yani Pontifex Maximus'a ait olan bir villa. Evet. Bir sürü kölesi, bir sürü şey olacak. Şimdi bunlar... Başkanlık sarayı gibi yani. Evet ya şöyle bir şey var. Gaius Julius Caesar için sıkıntı şu. Bunlar aristokratların yaşadığı yerde yaşamıyorlar. Yine bir villada yaşıyorlar ama subura dediğimiz pleblerin yaşadığı bölgede yaşıyorlar ve bunun aslına bakarsan dezavantajını Gaius Julius Caesar nerede yaşıyor? Forumlarda yaşıyor. Çünkü o zamanlar oratör olmak yani foruma çıkıp konuşmak, kürsüye çıkıp konuşmak önemli bir olay. Çok önemli. Önemli bir olay. Yani halkın fazla merkezinde olduğunu düşünmeye başladı büyük ihtimalle Gaius Julius Caesar. Kendisini Pontifex Maximus seçmek için bu göreve atadı. Çok borç alıyor. Dediğim gibi müthiş derecede borç alıyor. Hatta o kadar ki durumu annesi öğreniyor ve işte seçimin yapılacağı sabah Gaius Julius Caesar bir yandan da dramatik bir adam. Annesine diyor bu. Diyor ki bugün diyor oğlun ya Pontifex Maximus olarak bu eve geri gelecek ya da kanun kaçağı olarak diyor tamam mı? Öyle gidiyor evden. Annesi bileziklerini satıyor değil mi? Hiçbir şey olmaz abi tamam mı? Öyle bilezik değil yani. Bu saatten sonra yapabilecekleri tek şey tefeciden para almak. Tefeciden para alacak. Sonra tefeciye olan parayı da ödeyemeyecek. Sonra tefeci gelecek diyecek ki Gaius'cum biliyorsun şimdi seninle aramızda bazı anlaşmazlıklar çıktı. Bu anlaşmazlıkları çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? Sen bizim için bir şeyler yapacaksın. Şimdi diyor ki sen şu ata bineceksin. O atın sırtındaki çantayı asla açmayacaksın. Buradan Napoli'ye kadar kimseye sormayacaksın. Jandarmayı aradık. Kimse sana sormayacak. Tamam. Biliyorsun tefecinin eline düşünce böyle görevler, questler çıkıyor. Tamam mı yani? Getir götür görevleri çıkıyor. Ama önemli olan inventory'yi açmamak. Aynen, tamam mı? Inventory'yi açarsan sıkıntı. Yani Gaius Julius Caesar'da arkadaşlar ama o gün 18'e 17 kazanmayı başarıyor. Yani hatta itirazlar da oluyor. Ciddi bir ayaklanmaya doğru dönmek üzereyken tekrardan seçimi yeniliyorlar değil mi? Abi hiçbir şey olmasa bile muhakkak bir şey oldu diyor Catullus ama iş işten geçmiş oluyor. Gaius Julius Caesar da çıkıyor kürsüye diyor ki atı alan Rubicon'u geçti diyor tamam mı yani. Balkon konuşması yapıyor değil mi böyle Roma'ya karşı. Hey Roma. Abi evet ya dünyada politika değişmez arkadaşlar. Hep 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık 2000 yıllık kadim bir sanat türü bu. Ya hatta 2000 yıldan fazla arkadaşlar. Ben şimdi Sümer'i araştırıyorum dedim ya. Sümer'de de çok benzer şeyler var. Tabii. İlk orada çıkıyor zaten şeyler ya. Politikanın temelleri aslında orada atılıyor. Din ve politikanın temelleri. Çok benzer şeyleri görüyorsun. Ama Roma bunu bugünkü haline sokuyor aslında. Evet. Bugünkü yaşadığımız düzene Bugünkü düzeni sokuyor. Evet arkadaşlar. Şu noktada geldiğimiz yer şu. Gaius Julius Caesar kendini Pontifex Maximus olarak seçtirmeyi başarıyor. Bu andan itibaren müthiş derecede güçlü bir adam. Çünkü hem zaten askeri kariyeri olan bir adam. Bu praetorluğa kadar yükselmiş biri. Hem Pontifex Maximus olarak kendini seçtiriyor. Şu an aslında şu haliyle bile
Konsülden sonra, hatta konsülden daha önde ama konsül Kikero olduğu için o dönemde, Kikero da aristokratların müthiş derecede desteğini aldığı için çok güçlü bir adam ama ondan sonra en güçlü ikinci adam Gaius Julius Caesar olmuş oluyor. Gaius Julius Caesar bu tarihlerde daha henüz 37-38 yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum. Öyle olması lazım. Bir sonraki videoda Katerina komplosunu size anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Şu ana kadar bize tahmin ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.